Burası da arkadaşlar böyle Çifla Manastır olarak geçiyor. Burası böyle gezilecek yerlerde yoktu zaten şehrin. Ama burayı böyle bana Slava gösterdi. Böyle ilginç bir mavi mavi şey yapmış, ibadethane yapmışlar. Oğlum ya, hala böyle adrenalin tavan, yemin ediyorum 2 metrelik adamdan bir zopa yiyecektik. Hadi zopayı geçtim, kamera gidecekti. Kamera gittim zaten, iki yakamız bir araya gelmiyor, hiçbir araya gelemezdik. Ya bildiğin abi saldırıya uğradım ya. Kişilerimin ortasında. Adam ama Slava sağ olsun yani. Slava beni kurtardı. Zaten beni oraya sokan da Slava'ydı da. En az kurtaran da Slava'ydı abi. Bana direkt böyle yaptı, uzaklaş dedi. Ben ondan sonra hemen uzaklaştım oradan. Bak böyle mavi mavi bir kilise. Çok da güzel duruyor. İlk defa saldırıya uğradık ama en azından sıkıntı çıkmadı ya. Bir şey kaptırmadık. Böyle ama bu Fransa'da falan da başınıza gelir yani. O yüzden sakın ön yargınız oluşmasın bir ülkeye karşı. Üzülürüm. Ön yargınız oluşursa sadece her zaman dikkatli olun abi. Tamam. Bakın abi, burası böyle 31 Ağustos 1989 caddesi. Caddenin ismi Moldova'nın bağımsızlık gününden geliyor. Moldova Sovyetler Birliği'nden 31 Ağustos 1989'da bağımsızlığını elde ediyor. Bu böyle upuzun bir cadde abi. Buraya da gelin görün. Sağında solunda kafeler mafeler var. Hemen ileride bir tane arkadaşlar Moldova Askeri Müzesi var. Gelin oraya gidelim. Orayı görelim. Uçaklar bir şeyler var yani. Sovyet efsanesi, Sovyet ruhu hala buralarda yaşıyor abi. Aynı zamanda arkadaşlar bu caddeye de böyle 31 Ağustos 1989 caddesine yani yeşil koridor da diyorlar. Çünkü böyle caddenin sağında ve solunda abi sürekli şeyler var. Ne deniyor ona? Ağaçlar var. O yüzden böyle. Bak, Muzeul Militar. Buranın bahçesi ücretsiz abi. Buranın bahçesinde istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Abi hiç bilgi şey yok ya burada. Böyle bazılarının üzerinde bilgi şeyleri var, kutucukları var, metalleri var, yapmışlar ama bazılarına da hiç koymamışlar. Bak bunda yok mesela. Şöyle şunda var. Mesela bunlar abi bildiğin çekili obüsler, toplar. Ta 1938 yılından kalan bir şey abi. Hangi ülkeden olduğunu yazmamışlar ama. Howitzer. Alman mı acaba? Bazılarına koymuşlar, bazılarına koymamışlar. Saçma bir sistem. Bu benim bildiğim kadarıyla o bir tank savar. Bu da aynen 1937 model. Bu da Howitzer abi. Şunun güzelliğine baksana ya. Bununla vuruldun mu abi? Kendine iyi bak. Çok güzeller ya. Bende böyle bir zaaf var abi savunma sanayine karşı. Nedense zaten biliyorsunuz. Daha önce birkaç tane müze gezmiştik. Bunlar neymiş? Hava savunma füzesi mi acaba bunlarda? Muhtemelen öyle bir şey. Burada bir uçak var. Aynen, bu medium range yani orta menzilli hava savunma füzesiymiş arkadaşlar. Bu abimiz de bir tane MiG-21 1959 model bir MiG-21 Sovyet uçağı. Vay anasına. Bu MiG-21'leri hala Romanya Hava Kuvvetleri falan hayvan gibi kullanıyor, modernize ede. Ama kaza kırım oranı çok yüksek bir uçak. Yani çakılıp gidiyorlar. Bir tane yine standart T-34 koymuşlar. Zaten her yerde var abi. Binlerce üretildiği için her yere koyuyorlar. Bu Katyusha mı bu ya? Bu da böyle bir tane şeymiş. İşte yukarıdan füze atıyor abi böyle oraya buraya. Ondan sonra askeri zırhlı personel taşıyıcılar yani. Bak bu da efsanevi de abi. BTR-60. Hala bunu birçok Sovyet ülkesi hayvan gibi kullanıyor, bu zırhlı personel taşıyıcılarını. Her yerde bulabiliyorsun bunlardan. Bu da böyle bir ufak bir tank. Öyle yani. Güzel yapmışlar ama çok ufak ya. Yani kişinin evde
Olsun, buna da şükür abi. En azından böyle bir şeyleri var yani. İçine girmeyeceğim hiç ya. Devam yani yürümeye. Zaten müzenin çok zengin olmadığı belli. Hadi bakalım. Devam edelim. Askeri müzede durduk. Devam ki şimdi. Bu arada arkadaşlar içeriye de giriş 10 lei. Kendinize ait rehber isterseniz 40 lei daha veriyorsunuz. Fotoğraf çekmekte ne deniyor ona? 10 lei daha veriyorsunuz içeri fotoğraf ve kamera için. Bak bu arada burada böyle İstanbul Bazar diye bir yer var. İçeride abi bildiğim bütün Türk tatlılarını satıyorlar. İşte baklava, işte Türk kahvesi falan fistan hepsi var yani orada da. Bak abi burası da böyle bir lokal pazar. Buraya geldik. Dedi ki burada dedi cebinden dedi çalarlar abi dedi her şeyi. Şimdi ben o yüzden güvenlik önlemlerimi arttırıyorum. Böyle bir cepleri kapatalım. Ha ya kabarcı o ya. Abi bak böyle bir Gürcü restoranından kaçapuri aldım. Bak buralar böyle bir değişik yerler abi. Buralarda ceplerinize dikkat edin. Neyse ben de bu arada yemeğimi yiyeyim. Take it. Güzel. Abi bizim pazarlar gibi ama bizden daha ucuz ya. Bak patatesin kilosu abi böyle 10 lira falan. Bak burada yemişler var. Kuru üzüm var abi 65. Bunların hepsi Moldova leyi. Unutmayın. Buralarda cebinize dikkat edin, çarparlarmış. Bize dikkat etmeye çalışıyoruz. What is the name of the pazar? Traditional Bazaar is Central Bazaar. Ha, Central Pazar, okay. Ha, burası böyle merkez pazar olarak geçiyormuş. Central Bazaar. Abi kamera çok dikkat çekiyor ya. Oh, Turkish lavaş. Bak lavaşlar var burada. This way? I want Central directly to Central. Ah, this is Central Garage? Yes. Ha. Ha, burası sen merkez garajı. Oo, burası da böyle Kişinev merkez otogarı. Bak şimdi buradan abi the buses to Gara Auto. The buses to Trasteniester there. Yes. Burası da böyle merkez otogarıymış abi. Buradan da Trastenister'e ve Gagavuzya'ya otobüsler var. Oğlum değişik bir memleket burası ya. Bak böyle kahve mavi abi 12 ile 20 ile arası değişiyor. O çok ucuz ülke harbiden. Türkiye ile abi Türkiye'den çok daha ucuz bir ülke. Yani bu çok net. Çok net. Şimdi bana Trasteniester otobüsünün biletini nereden alacağımı gösteriyor. Bakalım. Yarın da gelip buraya ya da öbür gün gelip de buraya buradan Trastenister'e geçeceğim abi. Oğlum çok değişik bir ülke. Bak dayıya bak yerde nasıl yatıyor. Allah Allah. Oğlum nereye geldik biz ya? Bak. Ölmüş. Abi alkol ve uyuşturucu burada problem ya. This is ticket. Bak fiyatlar burada. Kişinev Bender 50 lei. Kişinev Tiraspol 60 lei. Yani ne yapıyor 50 lei? Oha 2,5 euroya buradan şeye gidiyor. Okey. Bak bu Tiraspol'a gidiyor. All of them. And same like Tiraspol and Bender. Same? Okay.
Buraya geliyorum, bilet alıyorum. 50 ile 60 lira arası değişiyor. Yani 2,5 ile 3 euro bedava. Yani gayet iyi fiyat. Bu ülkede de sakın bileklik, kolye satmaya kalkmayın, batarsınız abi. Bu ülke adamı soyar soğana çevirir. Burası hala Türkiye'den bile 30 sene geri daha. Çorapçı, morapçı abi, her şey pazarlarda burada. Büyük markalar girmemiş bile. Dur bakalım şu kolyeye molyeye. Bak küpeler müpeler 150, 110, 150. Böyle. Baksana, böyle pasaport kılıfları falan var burada böyle. Satıyorlar. Republika Moldova diye. Oğlum çok ilginç. Fiyat yazmıyor ama her yer case işte. Hadi gidelim. Terlikler 130-200. Kıyafet pahalı. Kıyafet ve takılar pahalı burada. Bak daha bu taraf abi full böyle pazar daha böyle gidiyor. Burası böyle merkez pazar. Burası böyle haftanın 6-7 günü açık. Bu pazarlarda arkadaşlar artık bulamayacağınız birçok şey bulabiliyorsunuz. Böyle özellikle koleksiyonerler falan. Eski Sovyet pasaportları. Ondan sonra o tarz şeyleri buralarda abi çıkıyor ya. Buralar çiftlik çarşısı gibi. Olmayan şey yok. Baksana abi, saçma sapan hoparlörler satıyor dayı. Nereden buldun da getirdin? İlginç yer ya. Ama inanılmaz ucuz. Yani bunları arkadaşlar birebir düşünebilirsiniz. Neredeyse 1,5 gibi, böyle söyleyeyim, 1,5. 1 lei 1,5 TL'ye falan denk geliyor şu an Türk lirasına. Vay anasını, harbiden ilginç yer ya. Bak bademin 25 galiba, 100 gramı 25 lei badem. Oo, nar. Narın 4 tanesi 10 lei. Nice. Cheap. 4 tane nar 10 lei abi. Bedava. Hem de mis gibi. Kaosa bak. Aha, Jacobs kahve falan da var burada. Abi bunları bile böyle kara borsaya sokmuşlar ya. Allah, olmayan şey yok buralarda abi. Bizim pazarları geçmişler vallahi. Bu arada narların 4 tanesi 10 değilmiş, tanesi 15'miş. Oğlum çok da güzel duruyor narlarda ya. İlk narlar, sezonun ilk narları. Bak burada böyle kahveler var, Jacobs'lar. 90, 100, 60. Normal bunlar da ya, normal fiyatlar. Türkiye gibi düşün. Oo, ışıklı mekan. Ampulcu dayı. Her yerde börekçi bulabiliyorsun abi böyle. Her yer börek. Bayağı da büyük pazar. This pazar 7 days open? Monday not closed, but Sunday, Monday? Monday. Monday. Ah, okay. Monday, okay. But you no. Okay, okay. Sadece pazartesileri kapalıymış pazar. Geriye kalan 6 gün çalışıyormuş abi. Abi narlar pazarın ortasında 15 lei. Pazarın girişinde, yani burada 25 lei. Yani pazarın girişinde direkt kazıklamaya çalışıyorlar abi. Çok komik ya. Buralarda böyle 25 liraya nar bulabiliyorsun. İçerilerde 15 lira. Tam böyle yine bizim bak Türk pazarcı kafası. Pazarın girişi abi pahalı olur hesabı. Çok komik ya. Aa, şurada magnet. Sorry man. Şurada magnetler var. Gelin magnetlere bakalım. 40, 30, 30, 30, 30. Pahalı. Gereksiz pahalı. 30, 40 falan bunlarda. Yeah, this is 30? Can you ask that? Yes. Okay. 30? 30? Okay. Şu 30'muş bak, bu da çok güzel duruyor. Okay. Şunu alalım ya. Yeah. I take it. Hemen diyor ki Türk müsün diyor abi. Teşekkür ederim diyor ya. Neyse, aldım ben magneti, böyle dursun abi, ne olur ne olmaz. Bir daha magnet bulamayız buralarda.
Zaten bulana kadar da canımız çıktı. Öyle yani. Bak şurada böyle ilk defa TL bozan buldum. 0.62'den bozuyor, 0.68'den satıyor TL'yi. Böyle bir kuru var şu an için ama tabii TL kuru hiçbir zaman sabit durmadığı için her zaman değişiyor abi. Bak burada da böyle, yine burada TL'yi bozuyorlar abi. Burada da her şeyi bozuyorlar anasını satayım ya. Bütün para birimleri burada var bak. Norveji kron hepsi var. Türk lirası da 0.62'den alıyor. TL veriyorsun, 0.62'den alıyor, 0.68'den satıyor. Yine böyle bir oran var burada da.